İnsana zor, insana zor, insana zor. Ben 10 serisindeki insana zor formları için hazırladığım güç sıralaması videosuna hoş geldiniz. Aslında uzun zamandır bir Ben 10 güç sıralaması videosu yapmıyordum. O yüzden uzun bir aradan sonra böyle bir sıralamayla karşınızdayım. Video başlamadan önce şunu sizlere baştan söylemek isterim. Bu liste kesin doğrular içeren bir liste değildir. Herkesin fikri ve bakış açısı farklı olabilir. Ben bu sıralamayı insana zorun seride gördüğümüz güçleri, farklı formları ve genel potansiyelini düşünerek tamamen kendi mantığıma göre hazırladım. Yani video içinde bana katılmadığınız noktalar olursa bu çok normal. Bu arada listeyi oluştururken fikirleriyle bana yardımcı olan YouTuber arkadaşım Kerem'e de özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şimdi gelin insan zor formlarını tek tek incelemeye başlayalım. Ancak güç sıralamasına başlamadan önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 10 numara Liam insana zor. Sen misin tanesi? Sanırım sana bir intikam borçluyum. Ben 10 Universe serisinin 2. sezon 1. bölümünde Omnitrix'in aşırı yüklenmesi sonucu bölüm içinde pek çok karakter saatin içinde yer alan uzaylıların güçlerine sahip olmuştu. Liam da bu karakterlerden biriydi ve bu olay sonucunda belli bir sürede olsa insanazor güçlerine sahip olmuştu. Görünüşte insanazor kadar güçlü ve dayanıklıydı. En azından Universe serisi içinde görmüş olduğumuz pek çok insanazor formuyla aşağı yukarı aynı güçlere sahipti. Ancak Liam'ı bu sıraya koymamın sebebi karakterin bu formunda çok fazla kalmaması ve ciddi bir güç gösterisi göstermemiş olmasından kaynaklı. Çünkü Liam bu formdayken çok büyük bir başarı göstermemişti. Sadece kısa bir süre için Ben Tennyson ve ekibinin başına bela olmuştu. Ayrıca bölüm içinde kendisine kas gücü anlamında denk bir rakip de yoktu. O sırada Ben Tennyson ve tesisatçıların dönüşmüş olduğu uzaylılar son derece zayıf ve güçsüzdü. Bundan dolayı Liam'ı listenin sonuna ekledim. 9 numara Ben 23 insana zor. İşte bakın, ben çok güçlü oldum. Ben 10 Universe serisinde gördüğümüz bu Ben Tennyson varyantı da 10 yaşında bir çocuktu ve sahip olduğu Omnitrix de bizim Ben Prime'ın ilk Omnitrix ile neredeyse aynıydı. Ancak Ben 23'ün en büyük farkı belli başlı bazı uzaylılara çok daha erken kavuşması olmuştu. Mesela seri içinde Ben 23'ün saatinde büyük korku veya insana zor gibi uzaylıların kilidi henüz açılmamıştı. Ancak bizim Ben Prime sayesinde uzaylıların kilidini açmayı başarmıştı. Ben 23'ün insana zor formu da tıpkı Universe serisinde gördüğümüz pek çok form ile aşağı yukarı aynı güçlere sahip olacaktır. Ancak Ben 23 bölüm içinde uzun bir süre insana zor formunda kalmamıştı ve kendisini gösterecek veya zorlayacak bir rakiple karşılaşmamıştı. Ben 23'ün insana zorunu 9. sıraya koydum çünkü Ben 23'ün en büyük artısı insana zor formuna daha erken sahip olduğu için zamanla kendisini bu formda geliştirip daha da güçlü hale gelebilme ihtimalinin yüksek olması. Çünkü seri içinde şunu gördük ki saati kullanan kişiler bir uzaylıyı ne kadar çok seçerse zamanla o uzaylı üzerinde büyük bir hakimiyet ve bilgi elde ediyorlar. Ancak Ben 23 bizim gördüğümüz kadarıyla insanozoru çok fazla kullanmadı ve uzaylının güçleri veya zaafları hakkında pek bir bilgiye sahip değil. Onun için Ben 23'ün insanozor formunu çok yukarı koymak istemedim. Çünkü tecrübeli karakterlere karşı pek bir şans olabileceğini sanmıyorum. 8 numara Universe insanozor. Omnitrix, pes ettim. Ne istiyorsan onu yap. İnsana zor. İnanamıyorum. Ben 10 Universe serisinde Ben Tennyson'ın kullanmış olduğu bu insanozor formunu bu sıraya koymamın çok ciddi sebepleri oldu. Öncelikle şunu kabul edelim ki insanozor özellikle Ben 10 Universe serisinde çok zayıf gösterilen bir uzaylıydı. Bunun en bariz örneği ilk olarak uzaylının Alien Force serisinde olduğu gibi boyutunu istediği kadar büyütemiyor olmasıydı. Alien Force serisinde bu yetenek insanozorun sahip olduğu kas gücü ve dayanıklılığına akla hayale gelmeyecek kadar büyük bir artış sağlıyordu. Bunun yanı sıra Omniverse serisinde gördüğümüz insanozor eski formlarına nazaran çok daha kırılgandı ve kolaylıkla hasar alabiliyordu.
Özellikle ısıya ve sıcağa karşı daha duyarlı bir hale geldiğini görmüştük. Elbette hakkını yemeyelim. Omniverse serisinde İnsanozor'un zaman zaman büyük yetenekleri olduğunu da görmüştük. Mesela aşırı yükseğe zıplayabildiğini, reflekslerinin gelişmiş olduğunu ve akrobatik hareketler yapabildiğini biliyoruz. Ancak özellikle eski formlarına kıyasla İnsanozor'un çok da bir şansı olduğunu düşünmüyorum. Elbette İnsanozor'un bu formu için söylemiş olduğum pek çok şey Ben 20 için İnsanozor'u ve Liam için de geçerli. Çünkü bu formlarda aşağı yukarı aynıyız. Ama Ben Tennyson'ın Omniverse formunu bu sıraya koymamın sebebi diğer iki karaktere kıyasla Ben Tennyson'ın tamamen daha tecrübeli olmasından kaynaklı. Yani Ben Tennyson Ben 23 ve Liam'a kıyasla İnsanozor'u çok daha iyi tanıyor ve uzaylının gerek zaafları gerekse avantajları hakkında çok fazla bilgiye sahip. Elbette İnsanozor'un bu formu birazdan listenin üst sıralarında göreceğiniz diğer formları yenemez. Ancak Ben 23'ün İnsanozor'unu ve Liam'ı gerek tecrübesi gerek bilgisi sayesinde yenebileceğini düşünüyorum. 7 numara Alien Force İnsanozor. İnsanozor. İnsanozor'un bu formu az önce de söylemiş olduğum gibi özellikle listenin gerisinde kalan İnsanozor formlarından çok daha avantajlı ve güçlüydü. Çünkü İnsanozor'un bu formu az önce de söylemiş olduğum gibi istediği zaman boyutunu ve gücünü arttırabiliyordu. Bu yetenek sahip olduğu tüm yeteneklerinin yanında ona ekstra kas gücü, dayanıklılık ve boyut kazandırıyordu. Elbette Alien Force serisinde İnsanozor bu yeteneğini çok fazla kullanmamıştı. Ancak bu yeteneğinin ne kadar etkili ve güçlü olduğunu biliyoruz. Öte yandan İnsanozor'un bu formu da tıpkı Omniverse serisinde gördüğümüz İnsanozor formları gibi yükseğe zıplayabiliyordu ve refleksleri fazlasıyla gelişmişti. Aynı zamanda bu form çok daha dayanıklı gösterilmişti. Mesela Alien Force serisinde İnsanozor kendisinden kas gücü anlamında güçlü olan Ultimate İnsanozor'dan sağlam bir yumruk yemişti ve metrelerce öteye fırlamıştı. Ancak yine de İnsanozor bir şekilde ayağa kalkıp savaşmaya devam edebilmişti. Ayrıca hemen arkasından Ultimate İnsanozor'un roket saldırısına karşı koymaya da çalışmıştı. Aslında burada değinmek istediğim konu İnsanozor'un bu formunun listenin gerisinde kalan diğer formlara kıyasla daha dayanıklı ve güçlü olduğunu söylemeye çalışmak. Elbette listenin üst sıralarında yer alan diğer formlarla baş edemez. Ancak az önce hakkında konuştuğumuz formları kolaylıkla yenebileceğini düşünüyorum. 6 numara Formangasaur. Formangasaur. Ben 10 evreninde kas gücü dediğimiz zaman akla gelen 4 kol ve İnsanozor'un birleşimiyle ortaya çıkan Formangasaur, Ben 10 Omniverse serisinde Ben 10.000'in kullanmış olduğu füzyon uzaylıdır. Formangasaur'u diğerlerinden ayıran en çarpıcı detay uzaylının diğer muadillerine kıyasla tıpkı 4 kolda olduğu gibi fazladan kol ve gözlere sahip olmasıydı. Özellikle sahip olduğu fazladan kolları sayesinde birebir dövüşte son derece kullanışlıydı. Ayrıca yine diğer pek çok formunda olduğu gibi Formangasaur da son derece iri ve güçlüydü. Metrelerce yükseğe zıplayabiliyordu. Dediğim gibi kas gücü olarak sadece İnsanozor'un sahip olduğu güçle kısıtlı değildi. Aynı zamanda 4 kolun bazı fiziksel özelliklerine ve kas gücüne de sahipti. Tek bir darbeyle bütün kötü Ben Tennyson varyantlarını savuşturmayı başarmıştı. Aynı zamanda teke tek girmiş olduğu mücadelelerde Mad Ben ve Ben Zero'ya tek atmıştı. Formangasaur gerçekten kelimenin tam anlamıyla fiziksel olarak çok güçlüydü. Ancak uzaylı yakın dövüşte son derece dayanıklı ve güçlü olsa da uzaktan gelebilecek pek çok saldırıya karşı savunmasız kalabilirdi. Onun için Formangasaur'u listenin 6. sırasına koydum. Bu form gerek sahip olduğu ekstra özellikler, gerekse yaşadığı geçmiş tecrübeler sayesinde listenin gerisinde kalan İnsanozor formlarını yenebilir. Ancak birazdan göreceğiniz formlara kıyasla çok etkili olabileceğini sanmıyorum. 5 numara Alpha İnsanozor. Hayır, hayır, hayır. Ay, yine mi?
Ben Tennyson'ın Generator Rex'in evrenine geçmesiyle birlikte tanımış olduğumuz Alpha kendi gücüyle bile son derece güçlü ve eşsiz yeteneklere sahip bir nanitti. Ve doğruyu söylemek gerekirse bölüm içinde kahramanlarımıza büyük sorun yaratmıştı. Bölüm içinde Alpha'nın gücü katlanarak artarken aynı zamanda Ultimatrix'ten küçük bir DNA örneği alıp kopyalayarak kendi Ultimatrix'ini yaratmayı başarmıştı. Bu sayede Alpha akla hayale gelmeyecek kadar güçlenmişti. Kendi ham gücünün yanında bir de Ultimatrix gücüne sahip olması karakterin sahip olduğu güçleri istediği uzaylıyla birlikte birleştirmesini sağlamıştı. Her dönüşümü son derece devasa ve güçlüydü. Bu bölüm içinde Alpha'nın insanazor formunda gördük ve bu form kelimenin tam anlamıyla devasa bir kaijuya benziyordu. Diğer insanazor formlarına kıyasla bu form fazlasıyla büyüktü. Haliyle etkili olduğu alan ve bıraktığı hasar da çok büyüktü. Baktığımız zaman gerek devasa boyutu, gerek dayanıklılığı, gerek sahip olduğu kas gücü ve gerekse Alpha'nın becerilerine de sahip olmasından dolayı bu formun 5. sırada olması gerektiğini düşündüm. Çünkü listenin gerisindeki diğer formları kolaylıkla yenebileceğini düşünüyorum. Elbette listenin üst sıralarında yer alan formlara kıyasla Alpha uzaktan gelebilecek saldırılara karşı savunmasızdı. Bundan dolayı bu formu çok da yukarı koymak istemedim. Ancak az önce de dediğim gibi fiziksel olarak gelişmiş en iyi insanazor formlarından biri olduğu ortadaydı. Ayrıca şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu bölümde Alpha Ultimatrix'i kopyaladığı için ben bir ihtimal de olsa Alpha'nın Ultimate uzaylılara dönüşebileceğini de düşünüyorum. Ancak bölüm içinde bunu görmediğimiz için bunu düşünerek bir sıralama yapmadım. Ama sanıyorum ki Alpha Ultimate uzaylılara da dönüşebilir. Keşke bölüm içinde bunu gösterselerdi. İşte o zaman sıralamayı değiştirebilirdim. Ancak güncel durumda Alpha İnsanozaur'u bu sıraya koymak istedim. 4 numara Human Gapsor. Bu şeyler de nedir? Gerçekten de düşmanların gerçekten çok iğrenç. Sanki ben seçiyorum onları. 2 yumrukla atsaydım kapıyı çoktan açmıştım. Yumruklarını Yine Benton Universe serisinde gördüğümüz Ben 11'in kullanmış olduğu bu füzyon uzaylısı da son derece güçlüydü. Tek hücre ve insanazorun birleşimiyle ortaya çıkan Human Gapsor hem tek hücrenin akışkan yapısına hem de insanazorun devasa ve güçlü yapısına sahipti. Şimdi birçoğunuz bu formu bu sıraya koyduğum için bunu garipsemiş ve saçma bulmuş olabilirsiniz. Ancak Human Gapsor'u bu sıraya koymamın çok ciddi sebepleri oldu. İlk olarak Human Gapsor'un listenin gerisinde kalan diğer formlara nazaran en büyük farkı akışkan yapısıydı. Tek hücreyle aynı fiziksel özelliklere sahip olduğu için uzaylı istediği gibi vücudunu kontrol edebilir. Bu durum uzaylının boyutunu ve şeklini istediği gibi değiştirebileceğini gösterir. Zaten kendisini izlemiş olduğumuz bölümde bunu yapabildiğini görmüştük. Tıpkı tek hücre gibi Human Gapsor da isterse boyutunu büyütebilir. Peki bu ona ne kazandırır? Hemen söyleyeyim. Bizzat dizinin yapımcıları tarafından yapılmış açıklamalara göre Human Gapsor hem tek hücrenin özelliklerine hem de insanazorun kas gücü ve dayanıklılığına sahiptir. Yani bu da şu anlama geliyor. Eğer Human Gapsor boyutunu arttırmak isterse boyutuyla orantılı olarak uzaylının fiziksel gücü de son derece artacaktır. Yani baktığımız zaman listenin gerisinde yer alan diğer formlara kıyasla Human Gapsor'un boyut ve güç anlamında neredeyse bir sınırı yok. Ayrıca yine resmi yapımcı açıklamalarına baktığımızda Human Gapsor tıpkı tek hücrede olduğu gibi fiziksel saldırılara karşı bağışıkmış. Aslında bunu uzaylıyı izlemiş olduğumuz bölümde net bir şekilde görmüştük. Doktor Inimo'nun ona fırlatmış olduğu enkazı çok rahat bir şekilde savuşturmayı ve zarar görmemeyi başarmıştı. Aslında bu çok önemli bir yetenek. Çünkü az önce konuşmuş olduğumuz tüm formlar fiziksel olarak yorulup zarar görebilirken Human Gapsor'un acı hissetmemesi ve kolay kolay zarar görmemesi ona fiziksel mücadelelerde ciddi bir avantaj sağlar. Ayrıca diğer insanazor formları kadar güçlü olduğu için ekstra avantajlı olduğu konular da vardı. Çünkü Human Gapsor akışkan yapısı sayesinde tıpkı tek hücre gibi robotik ve mekanik düşmanları içeriden yok edebilir. Ayrıca Benton Universe serisinde hiç görmesek de hatırlarsanız Benton Alien Force serisinde tek hücre eğer isterse sahip olduğu balçıklarını rakiplerini saniyeler içinde yok edebilecek eritici bir maddeye dönüştürebiliyordu. Düşündüğümüz zaman Human Gapsor'da yarı zamanlı bir tek hücre olduğu için uzaylının bu yeteneklere sahip olduğunu düşünüyorum. Bu yetenek daha önce hiçbir insanazor formunda görülmemiş eşsiz bir yetenekti ve isterse bu yeteneğini uzaktan saldırılar için de kullanabilir. Öte yandan Human Gapsor'un bana kalırsa bilinen en büyük zaafı elbette
ise tıpkı tek hücrede olduğu gibi uzaylının yerçekimi kaldırıcısıydı. Bu durum uzaylının pek çok konuda avantajlı olduğu kadar dezavantajlı durumlara da düşmesine neden olabilir. Çünkü bilinen en büyük zaafı apaçık meydanda duruyor ve bu durum onun için aşırı riskli olabilir. Mesela bu bahsettiğim durumun aynısı Benton Universe serisinde tek hücrenin başına gelmişti ve tek hücre yerçekimi kaldırıcısını almış olduğu darbe yüzünden etkisiz kalmıştı. Bu durumun aynısı ne yazık ki Human Gapsor için de geçerli. Ancak şunu unutmayalım. Listenin gerisinde kalan uzaylıların en büyük ortak özellikleri kas güçleri ve dayanıklı olmalarıydı. Yani tek sahip oldukları yetenekler bunlardı. Onun dışında uzaktan saldırı yapabilecekleri pek bir yetenekleri yok. Mecburen rakipleriyle fiziksel mücadeleye girmeleri ve yumruk yumruğa dövüşmeleri gerek. Yani Human Gapsor'u yenebilmeleri için yerçekimi kaldırıcısını ele geçirmeleri gerekiyor. Baktığımız zaman listenin gerisindeki formların bunu yapabilmesi oldukça zor bir ihtimal gibi duruyor. Ancak birazdan listenin üst sıralarındaki insana zor formlarıyla kıyasladığımızda Human Gapsor'un da pek bir şansı olabileceğini sanmıyorum. 3 numara Basibox insana zor. Benton Alien Force serisinde gördüğümüz Basibox 26 boyutlu ajanlar tarafından üretilmiş, gördüğü her şeyin ve herkesin robotik bir versiyona dönüşebilen artı 20 seviye bir teknolojidir. Bunun yanı sıra bu cihaz gördüğü her şeyin devasa bir birleşimini de oluşturabilir. Şeklini aldığı kişinin tüm görünüşünü kopyaladığı gibi o kişinin güçlerini de kopyalayıp kullanabilir. Bölüm içinde Basibox bu yetenekleri sayesinde pek çok kişi ve uzaylıyı kopyalamıştı. Hatta İnsanozor'u da kopyalamış ve birebir dövüşte onu yendiğini görmüştük. Bölümün sonlarında Basibox topladığı tüm güçler sayesinde son derece güçlü mutant bir insanozor formuna bürünmüştü. Bu form son derece büyük, güçlü ve dayanıklıydı. Ayrıca Basibox'ın en büyük avantajı kendisi de aslında canlı bir varlık olmadığı için acı hissetmiyor olmasıydı. Bu sayede ciddi hasarlar alsa bile hiçbir şey hissetmeden toparlanabilir ve kendini hızlıca yenileyebilirdi. Öte yandan kendisini istediği gibi silahlandırabiliyordu. Böylelikle yakın dövüşte iyi olduğu kadar uzak dövüşte de son derece güçlü ve etkili oluyordu. Demin de söylediğim gibi bu formun her bakımdan güçlü ve dayanıklı olduğunu gördük. Çünkü Gwen, Kevin ve Ben Tennyson'ı ciddi şekilde zorlamıştı. Bu formun bilinen tek zaafı çekirdeği olmadığında varlığını sürdüremiyor olmasıydı. Mekanik bir varlık olduğu için manyetizma saldırılarına karşı savunmasızdı ve bu tarz saldırılarda patlayabiliyordu. Bölümün sonlarında Ben Tennyson bu robotu fiziksel olarak yenemeyeceklerini anladığında Çoban Yıldızı'nın manyetik güçleri sayesinde Basibox'ın çekirdeğine saldırmış ve onu parçalamayı başarmıştı. Böylelikle belli bir süre içinde olsa onu durdurmayı başarmıştı. Ancak bölüm sonunda Nazian gelip Basibox'ı kendi boyutuna götürmeseydi büyük olasılıkla cihaz kendini toparladığı zaman yeniden Tennyson'ların başına bela olacaktı. Çünkü bu cihazı teknik olarak durdurmanın bir yolu yoktu. Bu form gerek sahip olduğu güç kopyalama yetenekleri, gerek sahip olduğu silah gücü, gerek acı hissetmediği için son derece durdurulmaz ve güçlüydü. Ancak manyetik saldırılar sayesinde belli bir süre içinde olsa etkisiz kalabiliyor olmasından dolayı kendisini 3. sıraya koymak istedim. Sahip olduğu güçler ve özellikle akıl almaz silahlı güçleri sayesinde listenin gerisinde kalan diğer tüm insanozor formlarını yenebileceğini düşünüyorum. 2 numara Universe Ultimate İnsanozor. Ona yapacaklarımız yüzünden neredeyse kendimi kötü hissedeceğim. Neredeyse. Çok eğlenceli. Benton Universe serisinde Albedo'nun sahip olduğu DNA dengeleyicisini geliştirmesi sonucu yapmış olduğu Ultimatrix sayesinde karakterimiz istediği uzaylının Ultimate versiyonlarına dönüşebiliyordu. Ve seri içinde gördüğümüz bu Ultimate formlar arasında Ultimate İnsanozor'u da görmüştük. Bildiğiniz üzere Ultimate formlar zaten sıradan bir İnsanozor formundan çok daha büyük, güçlü ve dayanıklı oluyordu. Şimdi şunu düşünenler olacaktır. Universe serisinde Albedo'nun kullandığı Ultimatrix daha gelişmiş ve üst düzey olduğu için Universe serisinde gördüğümüz Ultimate İnsanozor'un daha güçlü olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak Universe serisinde yer alan Ultimate İnsanozor'u bu sıraya koymamda yine ciddi nedenler oldu. İlk olarak bu serideki İnsanozor tıpkı eski formunda olduğu gibi sıradan bir İnsanozor'dan son derece büyük, güçlü ve dayanıklıydı. Zaten bu konuda hemfikiriz. Ancak Universe serisinde gördüğümüz Ultimate İnsanozor özellikle eski formuna kıyasla çok güçsüz ve etkisiz gösterildi. Universe serisinde yer alan formda tıpkı eski halinde olduğu gibi dayanıklı bir zırha, fiziksel gücü ve son
derece güçlü füzelere sahipti. Ancak Omniverse serisinde gördüğümüz Ultimate İnsanozor seri içinde çoğu uzaylıdan tek yemişti. Ve doğruyu söylemek gerekirse seri boyunca büyük bir başarı da gösterememişti. Mesela Omniverse serisindeki form bariz bir şekilde Feedback'ten tek yemişti ve Feedback'in birkaç saniyelik elektrik saldırısına karşı savunmasız kalmıştı. Buradan da şunu anlayabiliriz ki Omniverse serisinde gördüğümüz Ultimate İnsanozor dayanıklılık açısından çok daha güçsüzdü. Özellikle birazdan Alien Force serisindeki formu hakkında konuştuğumuz zaman bunu daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca Omniverse serisindeki formu başka bir karşılaşmada Atom X'e karşı da zorlanmıştı. Şimdi hakkını yemeyelim. Bu sahnede Atom X'in nükleer yumruğuna ve bir atom patlamasına dayanabilmişti. Ancak Atom X yaptığı saldırılar sonucunda Ultimate İnsanozor'u metrelerce ileri atmayı ve onu belli bir süre etkisiz bırakmayı başarmıştı. Yani Ultimate İnsanozor Omniverse serisinde dayanıklılık konusunda ciddi şekilde zayıflamıştı. Kas gücü, çeviklik ve hız olarak yine iyiydi. Çünkü Blox'u çıplak elleriyle parçaladığını ve metrelerce yükseğe zıplayıp hızlı hareket ettiğini görmüştük. Ama şu da bir gerçek ki kas gücü anlamında Blox asla Ultimate İnsanozor'un dengi değildi. Yani demek istediğim bu serideki Ultimate İnsanozor eski formuna kıyasla kendisini ne çok fazla zorladı ne de potansiyelini fazla gösterebildi. Zaten kendisini gördüğümüz savaşlarda da hızlı bir şekilde etkisiz hale gelmişti. Az önce üzerinde çok fazla durmadım ama bu formun füze saldırıları da eski formuna kıyasla yine güçsüzleşmişti. Bilmiyorum, belki de Omniverse serisinde bu yeteneğini çok kullanmadığı için bana öyle gelmiş olabilir. Ancak Omniverse serisinde Ultimate İnsanozor'un sahip olduğu füzelere dikkat ederseniz eski formunun kullandığı füzeler kadar etki alanı ve hasarı yüksek değil gibiydi. Biliyorum, Omniverse serisinde gördüğümüz Ultimate İnsanozor'u sürekli eski formuyla kıyasladım ve uzaylıyı sanki çok güçsüzmüş gibi gösterdim. Ancak bu listeyi elimden geldiğince mantıklı ve doğru yapmak istiyorsam tüm bu kıyaslamaları yapmam gerekiyordu. Ayrıca iki formun güçleri ve sahip olduğu yetenekler birbirine neredeyse denk olduğu için listenin birincisini seçerken çok ayrıntılı ve detaylı düşünmem gerekti. Omniverse serisinde Ultimate İnsanozor hakkında çoğunlukla olumsuz konuşmuş gibi görünsem de bu form gerek sahip olduğu kas gücü, gerek sahip olduğu füzeler, gerek dayanıklılığı ve fiziksel boyutu sayesinde listenin gerisinde yer alan tüm İnsanozor formlarını yenebilir. Çünkü adı üstünde bu formda bir Ultimate form ve Ultimate formlar bir uzaylının gelişebileceği en üst düzey formdur. Ancak listenin birinci sırasında yer alan formla baş edebileceğini sanmıyorum. 1 numara Alien Force Ultimate İnsanozor. Ama kim burada bil bakalım. İnsanozor. Ultimate İnsanozor. Geldik listemizin sonuna. Alien Force serisindeki Ultimate İnsanozor'u birinci sıraya koymamın, özellikle de Omniverse serisindeki formundan daha üstün görmemin yine çok büyük nedenleri oldu. İlk olarak şunu söylemem gerek ki Ultimate formlar bir uzaylının sahip olabileceği en üst düzey ve yenilmez formdur. Ve özellikle Alien Force serisindeki Ultimate İnsanozor'a baktığımız zaman listenin gerisinde yer alan diğer pek çok İnsanozor formundan çok daha fazla başarı elde etmişti. Ve özellikle Alien Force serisindeki Ultimate İnsanozor'a baktığımız zaman listenin gerisinde yer alan diğer pek çok İnsanozor formundan çok daha fazla başarı elde etmişti. Bu formda yine sıradan bir İnsanozor formundan çok daha büyük, güçlü ve dayanıklıydı. Ayrıca boyutuna ve sahip olduğu kas yoğunluğuna göre oldukça hızlı ve çevik bir uzaylıydı. Kendisini izlediğimiz ilk bölümde çok ciddi işler başarmıştı. Mesela ilk icraatı İnsanozor'a tek atması olmuştu. Tek bir yumrukla Ben Tennyson'ı metrelerce ileri fırlatmayı başarmıştı. Ayrıca sahip olduğu güçlü füze saldırıları sayesinde İnsanozor'a resmen cehennemi yaşatmıştı. Özellikle bu sahneye bakarsanız az önce demek istediğim şeyi anlarsınız. Bu sahnede Ultimate İnsanozor'un füzeleri sayesinde bıraktığı hasar ve etki alanı çok büyüktü. Ve yine bu sayede İnsanozor'u teklemişti. Özellikle Omniverse serisindeki formuna kıyasla Alien Force serisindeki formunun bu kadar güçlü olduğunu düşündüğüm konulardan biri de kesinlikle bu olmuştu. Adam o kadar güçlüydü ki sadece koşarken bile deprem etkisi yaratabiliyordu. Ama beni en çok etkileyen şeylerden biri kesinlikle tüm bu olaylardan sonra Vilgax'in İnsanozor ordusuyla savaşması olmuştu. Eleman tek başına binlerce İnsanozor'la dakikalarca mücadele etmişti. Bu sahnede önüne gelen İnsanozor'u tek yumrukla parçalaması, füzeleri sayesinde birçoğunu yok etmesi ve tek bir yumrukla devasa bir krater açması son derece mükemmel başarılardı. Elbette bu mücadele sonunda Ultimate İnsanozor yenilmiş olsa da herif tek başına İnsanozor ordusuna kafa tutmuş ve birçoğunu ezmişti. Bu sahnede
Ultimate İnsanozor'un sadece fiziksel gücünü görmedik. Aynı zamanda uzaylının son derece dayanıklı olduğunu da görmüş olduk. Çünkü bu kadar olay yaşanırken Ultimate İnsanozor hiçbir şekilde yorgunluk belirtisi göstermemişti. Ayrıca seri içinde beni en çok etkileyen başarılardan biri de kesinlikle sahip olduğu güç sayesinde tek bir darbeyle şok dalgası yaratabilmesi olmuştu. Öte yandan Ultimate İnsanozor seri içinde Sir George'la olan mücadelesinde yine büyük işler başarmıştı. Biliyorsunuz Sir George'un kullanmış olduğu Ascalon gerek teknolojik gerekse büyü anlamında gelişmiş bir silahtı. Ve unutmayın bu kılıç seri içinde Diagon gibi son derece güçlü ve kozmik bir varlığa bile hasar vermişti. Ancak seri içinde Sir George'un Ultimate İnsanozor'a aynı şekilde saldırmasına rağmen Ultimate İnsanozor bu saldırıyı teklemiş ve çok kolay bir şekilde tanklamıştı. Ayrıca bunu yaparken hiçbir şekilde zorlandığını görmedik. Açıkçası Ultimate İnsanozor'u bu sıraya koymamdaki bir diğer etkense kesinlikle bu olmuştu. Çünkü Ascalon gibi bir kılıcın gücünü tanklayabilmesi diğer hiçbir formun yapamayacağı kadar büyük bir başarıydı. Daha çıplak elleriyle Waveg'i kaldırıp yere fırlatmasını falan uzun uzun anlatmıyorum bile. Tüm bunları düşündüğümüz zaman en çok başarı gösteren ve potansiyeli en yüksek olan İnsanozor formu kesinlikle Alien Force Ultimate İnsanozor olacaktır. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz tüm İnsanozor formları arasında bir güç sıralaması yaptım ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer sizlerin bu listede yanlış bulduğu veya hatalı gördüğü yerler varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ancak hatalı bulduğunuz yeri nedenleriyle birlikte yazmanızı istiyorum. Böylelikle sizlerle yorumlar kısmında buluşup konuşabiliriz. Ayrıca bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Aynı zamanda videolarımıza hype puan atarak da bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.